Herkese merhaba. Yine biraz mesafeyi uzattık, farkındayım. Ama gerçekten düzgün ilanlar yok. Ya aynı ilanlar tekrar ediyor. Bu arada satılık müstakil ev ilanlarından bahsediyorum. Ya da böyle biçimsiz, saçma fiyatlı, böyle abuk subuk ev ilanları oluyor. Bu yüzden böyle uzun aralar vermek zorunda kalıyorum maalesef. Yine uzun zamandır kiralık müstakil ev videosu yapmamıştık. Bunun da sebebi yazlık evciler. Böyle günlük kiralık ev ilanlarının arasından böyle aylık ev bulmak çok zor oluyordu. Ama yaz bitiyor artık. Bundan sonra daha sık kiralık müstakil evler videosu yapmayı ümit ediyorum. Umarım güzel ilanlar olur. Biz de daha sık video yaparız. Bu videoda 10.000 TL altı kiralık müstakil evler ve köy evleri ilanlarını inceleyeceğiz. Umarım işinize yarayan ilanlar çıkar diyelim ve çok uzatmayalım. Hemen ilanlarımıza geçelim. İlk ilanımız nereden? Antalya Kepez'den. Kepez Ünsal Mahallesi'nin müstakil 1+1 kiralık ev diyor. 6.250 TL aylık kiralık fiyatı var. 3 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmış. 7.500 metrekare açık alan bahçesi var. 100 metrekarede net evin kendi alanı. Bu bahçeyle ilgili açıklamayı aşağıda yapacağım. Oda sayısı 1+1 demiş. Depozito 20.000 TL istiyor. Kimden? Emlak ofisinden. Açıklamada ne demiş? 1+1 kiralık müstakil ev. Yıllık peşin 75.000 TL ödeme şeklinde ev kiralanabilir demiş. Yani bu 6.250 aylık ama bunu sizden yıllık olarak talep ediyor. Bu bahçeyi de ayrıca kiralık olarak vermeyi istiyormuş. Bu 7.500 metrekarelik 8 dönümlük bir bahçe varmış. Bunun içinde meyve ağaçları ve 250'ye yakın zeytin ağacı varmış. Bahçede depo yapmaya müsait yer varmış. Konteyner konulabilirmiş. Küçükbaş hayvan beslemeye uygun bahçeli müstakil ev demiş. Detaylar için arayınız demiş. Yani şöyle, evet, evin yıllık kirası 75.000 TL, yani aylık 6.250 TL'ye geliyor. Ama bu sadece ev. Bu bahçeyi kiralamak isterseniz bunun ayrı bir bedeli var. Bunu da düşünürseniz yine emlakçısıyla iletişime geçip konuşabilirsiniz. Şöyle konum olarak Antalya merkeze işte yaklaşık 7-8 kilometre bir mesafede, plaja, denize olan uzaklığınız. Antalya'nın merkezi diyebileceğimiz bir yer. Şöyle fotoğraflarına bir bakalım. Bakın, hep söylüyorum işte böyle kutu gibi ev derler ya, işte bu tam işte böyle kutu gibi ev şekline uyan ilanlardan bir tanesi. Böyle küçük, önde bir verandası gibi bir alan var. İşte şu gözüken kısımlar muhtemelen işte o 8 dönümlük arazi. Bu arada şöyle fotoğraflarına da ben bakıyorum. Yani ev böyle bir işte köy evi tarzında bir yer. Hani böyle çok lüks beklememek gerekiyor bu tarz yerlerde. Ama ne bileyim, böyle hani Antalya'ya taşınayım, Ege'ye taşınayım, oraları ilk önce bir kontrol edeyim diyenler için ideal olabilir. Bakın, gerçekten 8 dönüm kocaman bir bahçe. Yani işte bu zeytincilik yapabilirsiniz. Burayı da kiralayıp işte meyve ağaçları varmış. Söylediği gibi küçükbaş hayvancılık yapabilirsiniz. Yani bence hani bu şartlarda özellikle böyle büyük şehirlerdeki kiralık yerlere göre gayet ideal sayılabilir. Özellikle böyle ekstra bir iş de yapmayı düşünüyorsanız burayı da böyle kiralayıp yanında hem işte çiftçilik hem böyle müstakil ev, köy deneyimi yaşayabilirsiniz. Fotoğraflarını geziyorum bu arada konuşurken bol bol. Ya evle ilgili söyleyecek çok bir şey yok açıkçası. Küçük, müstakil bir köy evi. Böyle mutfağın, işte tuvaletin, banyonun yapılacak biraz işleri var. Bunlar ama konuşulabilir, her zaman söylüyorum mal sahibiyle. Düşünenler için, Antalya bölgesini düşünenler için alternatif bir ilan olsun diyelim.
Emlakçısının cep telefon numarasını ileteyim. 0546 150 70 07. Tekrar ediyorum, 0546 150 70 07 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Bu ilanımız Bursa Gemlik'ten deniz manzaralı müstakil ev diyor. 6500 TL fiyatı var. Bursa Gemlik Orhaniye Mahallesi'nde 3 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmış. 85 metrekare net bir alanı var. 20 metrekarelikte bir açık alanı varmış. Ufak bir bahçesi varmış. Oda sayısı 2+1 diyor. Kimden? Sahibinden. Bu da bir avantaj. İşte emlakçı komisyonu vesaire vermemek için. Açıklamada ne demiş? Deniz manzaralı 2+1 85 metrekare müstakil ev. Her bir katı 42 metrekare diyor. Sahile, cami, okul, market vesaire gibi yerlere 2-3 dakika da varabilirsiniz demiş. Evimiz cadde üstündedir. Güneş gören güney ve batı olmak üzere 2 cepheye sahiptir demiş. Birinci katta bir tane oturma odası, bir banyo, bir mutfak. İkinci katta ise bir büyük, bir küçük olmak üzere 2 tane oda vardır. Her 2 kattan denizi görmektedir. Evi görmek veya bilgi almak için mesaj atabilir veya arayabilirsiniz demiş. Şöyle konumundan da bir bakalım. İşte gördüğünüz gibi zaten gerçekten Gemlik merkezde, denize de çok yakın mesafede. Fotoğraflarını bir inceleyelim. Böyle güzel bir deniz manzaranız var. Gerçekten her 2 kattan da zaten görüyormuş. Yani evin içi de böyle çok kötü değil. Yani parkeleri vesairesi yapılmış. İşte ne bileyim, duvarlar boyalı. Ama işte böyle mutfak, banyo ile ilgili e, bir fotoğraf yok. Ama hani böyle bu tarz müstakil evlerde genellikle biraz iş çıkabiliyor. Ama bunlar da yine mal sahibiyle konuşulabilir. Zaten sahibinden bir ilan. Hani ona göre bir şey yapılabilir. Yani böyle büyük şehir yaşamından bıktıysanız, orada böyle yüksek kiralar ödemekten artık yıldıysanız 6500 TL iyi bir fiyat bence böyle deniz manzaralı müstakil bir ev için. Diyelim, detayları artık mal sahibiyle görüşebilirsiniz. Cep telefon numarasını ileteyim: 0533 624 49 95. Tekrar ediyorum, 0533 624 49 95 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Bu ilanımız nereden? Muğla Marmaris Hisarönü'nden 7000 TL aylık kiralık fiyatı var. 45 metrekare net, 55 metrekarede brüt bir alanı varmış. Açık alan 200 metrekarelikte bir bahçesi varmış. Güzel bir bahçe alanı var gerçekten. Kimden? Emlak ofisindenmiş bu ilanımızda. Açıklamada ne diyor? Marmaris Hisarönü mevkiinde bahçeli köy evi, resimlerindeki eşyalarıyla kiralıktır demiş. Tahliye taahhütnamesi taleplidir. Aydan aya ödemelidir demiş. Yani böyle yıllık kiralık falan değil, aylık olarak kiralık durumu varmış. Şöyle konumuna bakalım. Gerçekten hani denize böyle neredeyse yürüyüş mesafesi 3-4 kilometrelik bir mesafedesiniz. Hisarönü tarafına, böyle İçmeler tarafı da yaklaşık 10 kilometre civarı diyelim. İşte Armutlu tarafı da yine 10 kilometre. Böyle özellikle denize yakın olsun diyenler, böyle sıcak bölgelerde yaşamak isteyenler için ideal olabilecek bir ilan. Şöyle fotoğraflarına da bir bakalım. Yani evet, eşyalar da eski, ev de eski. Ama işte hep söylüyorum, bazıları böyle bu bölgelerden ev satın almadan önce böyle gidip bir sene yaşamak istiyor, bir deneyimlemek istiyor. E, Bu tarz bir şey için ideal olabilir. Yani bir senelik bir süreç için veya ne bileyim, mal sahibi evde böyle uzun yıllar oturmayı düşünüyorsanız da mal sahibiyle böyle bir görüşüp, işte ben buraya bir mutfak dolabı taktırayım, ne bileyim banyoyu yenileyim vesaire gibi konular, işte kiradan düşelim tarzı bir şeyler de olabilir. Artık bunlar mal sahibiyle sizin aranızda olabilecek şeyler. Ama bu bölgelerde zaten biliyorsunuz kiralık ev fiyatları çok yüksek fiyatlarda. 7000 TL makul sayılabilecek bir rakam.
Ama evin birazcık böyle biraz toparlanmaya ihtiyacı var. Bu da böyle işte bu düşük kirayla telafi edilebilir. Tabii ki mal sahibiyle görüşmek gerekiyor dediğim gibi bu detaylı konuları. Çok uzatmayalım. Emlakçısının cep telefon numarasını ileteyim. 0542 590 51 65. Tekrar ediyorum, 0542 590 51 65 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. 2 artı 1 yüksek giriş başlığıyla yayınlanmış 7.000 TL aylık kira fiyatı var. Antalya Kaş Çavdır Mahallesi'nde 4 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmış. 100 metrekare brüt, 90 metrekare net bir alanı var. Oda sayısı 2 artı 1. Depozito 7.000 TL. Kimden? Emlak ofisinden demiş. Açıklamada ne diyor? 2 artı 1 yüksek giriş, jandarmaya, Kalkan'a, Patara'ya, Saklıkent'e, Kaş'a yakın, servis güzergahı, yerleşim yerinde, abonelikleri açık demiş. Şöyle konumuna da bir bakalım. Bu bulunduğunuz yer burası Çavdır. İşte aşağı yukarı Kaş'a, Kalkan'a 14, işte Kalkan mesela 12 kilometre bir mesafe. Zaten servisler de varmış. İşte ne bileyim Kaş biraz daha uzak kalıyor. Yaklaşık 31 kilometre diyor. Ama bununla beraber yine ne bileyim Kabakkoyu vesaire buralar da yakın. Hani birçok plaj, deniz için birçok noktaya yakın gerçekten. Böyle özellikle deniz kıyısına yakın olayım diyenler için Kaş Kalkan'ın ayrı böyle bir kitlesi var. Orayı düşünenler için bir alternatif ilan olabilir diyelim. Bu arada bu ilan yazın da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama yine de hani almak istedim. Çünkü bu bölgeler hani Kaş Kalkan talep edilen bölgeler gerçekten. Bilmiyorum niye kaldırdılar. Belki ilanı kaldırdılar sonra tekrar yayınladılar. Ama hani ev de çok fena değil. En azından mutfaklar işte ne bileyim duvar, yer, zemin vesaire böyle çok masraf gerektiren bir ev gibi gözükmüyor. Ufak tefek dokunuşlarla gayet oturulabilir hale gelebilecek bir ev. 7.000 TL kiralık oralarda bulmak gerçekten çok zor. Biliyorsunuz hani günlük kiralık evler bile neredeyse bu fiyatlara veriliyor. Tamam tam hani merkezde değilsiniz ama yine de ne bileyim işte Kalkan'a 10 kilometre 12 kilometre çok uzak sayılabilecek bir mesafe değil. Diyelim emlakçısının cep telefon numarasını iletelim. 0554 592 94 45. Tekrar ediyorum, 0554 592 94 45 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Bu ilanımız kiralık müstakil ev başlığıyla yayınlanmış. 8.000 TL aylık kiralık fiyatı var. İzmir İstiklal Mahallesi'nde 9 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmış. 75 metrekare net bir alanı var. 1 artı 1 oda sayısı, ısıtma, kombi, doğalgaz demiş. Kimden? Emlak ofisinden. Açıklamada ne diyor? 1 artı 1 ev, doğalgazlı, yola sıfır, bahçe, kahve yakınında demiş. Şöyle konumuna bakalım. Evet, merkezde bir yer. Hani bilmeyenler için şöyle diyelim, hani İzmir'e mesafesi ne kadar? Şöyle bir 60 kilometre civarı İzmir'e, işte ne bileyim Kuşadası tarafına gitmek isterseniz de yine 50-60 kilometre mesafede bir yer. Hani bu İzmir, işte ne bileyim Bayındır vesaire bu taraflarda çok satılık ev ilanları oluyor. Hani böyle satın almadan önce bir kiralık olarak bakayım diyenler için alternatif olabilir. İlk başta gidip böyle bir kiralık bir ev tutayım, bir sene yaşayayım diyenler için. Yani küçük bir avlusu, verandası var. Yani odalar, mutfak, banyo, böyle ufak tefek bir şeyler yapılmış. Hani böyle dört dörtlük değil ama en azından yine oturulabilir, ufak dokunuşlarla kullanılabilir seviyede diyeyim. Doğalgazı da varmış. Bu da bir avantaj sizin için. Zaten hani buraların böyle çok aşırı soğuk iklimi yok.
Fotoğrafları geziyorum bu arada bol bol olsun için. Böyle tam bahçeli diyemeyiz de böyle küçük bir verandalı, işte küçük bir balkonlu bir yer. Böyle bir emekli çift için veya yalnız yaşayan biri için ideal olabilir diyelim. 8.000 TL aylık kira fiyatı var dedik. Emlakçısının cep telefon numarasını ileteyim: 0535 011 86 91, 0535 011 86 91 dedik. Bir diğer ilanımıza geçtik. Şimdi de böyle Assos tarafına gidelim. Geyikli'de kiralık ev diyor. 8.000 TL aylık fiyatı var. Çanakkale Ezine Geyikli Belediyesi'nde 1 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmış. 60 metrekare net bir alanı var. Oda sayısı 1+1 demiş. Kimden? Sahibinden bir ilan. Açıklamalarını demiş: pazar yerine yakın, karakola yürüme mesafesinde, marketlere yakın, otogara yürüme mesafesinde demiş. Şöyle konumuna bakalım bilmeyenler için. Geyikli böyle hem Assos tarafına hem ne bileyim Akçay tarafına oldukça yakın bir mesafe. Bozcaada'da yine kalkan işte vapurlar bu bölgeden kalkıyor. Şöyle mesela bakalım, Behramkale işte yaklaşık 36 kilometre mesafede Assos tarafına gitmek isterseniz. İşte Bozcaada feribotları zaten dediğim gibi buradan kalkıyor. Denize, plaja da yine burada da yine girebileceğiniz, denize girebileceğiniz alanlar var. Hani böyle Kuzey Ege tarafını deneyimlemek isteyenler için ideal olabilir. 8.000 TL'de günümüz şartlarında makul sayılabilecek bir rakam diyelim. Fotoğraflarına geçelim. Burası böyle tam müstakil ev değil de bakın kaç katlı. 2 katlı bir ev, öyle diyor, kat sayısı 2. 2 katlı müstakil bir evin herhalde ikinci katı oluyor. Yine böyle doğalgaz vesaire de var buralarda. Bu da bir avantaj olabilir. Bakın şöyle şuradan ufak bir deniz manzaranız da var. Yani mutfağı, banyosu vesairesi gerçekten temiz gözüküyor. Böyle çok masraf yapılmayacak evlerden, böyle hazır girilip hemen oturulabilecek evlerden. Yine dediğim gibi İstanbul şartlarına göre de gayet makul sayılabilir. Yani İstanbul'da, Ankara'da, ne bileyim bir büyük şehirlerde biliyorsunuz daireler, evler çok acayip fiyatlarda, kiralık fiyatları, böyle düzgün bir yerde oturayım derseniz. Bol bol fotoğraflarında gezdik. Cep telefon numarasını ileteyim. Sahibinin, bu arada sahibinden bir ilan, böyle emlakçı komisyonu vesaire de yok arada. 0546 764 4190, 0546 764 4190 dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Bu sefer Ege ya da Akdeniz'de değiliz. Trakya tarafına doğru gidiyoruz. Köy evi müştemilatı ve arazi 2 yıllık kiralama demiş. 8.500 TL aylık kiralık fiyatına denk geliyormuş. Peşin istiyor bu arada 2 yıl olarak. Onu açıklayacağım biraz sonra. 27 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmış 5.000 metrekare bir arazi içerisinde yaklaşık herhalde ne kadar 100-200 metrekare bir evi var anladığım kadarıyla. 2+1 diyor o zaman, 100 metrekare civarıdır. Depozito 5.000 TL istiyor. Kimden? Emlak ofisinden. Hemen açıklamasına geçelim. Baba eskide köy evi kiralıktır. 5 dönümden fazla arsasıyla kiraya verilecek demiş. Köy evi açık ve kapalı ahırlar, kümesler, depo ve yemlikler, kuyu suyu, ot ve otlak için boş arazi, hepsi birlikte kiralıktır demiş. 8.500 TL aylık kirası ile yıllık peşin ödeme olarak 95.000 TL istenmektedir demiş. Kiralama 2 yıllık bu fiyatta yapılacaktır. İlk 2 yıl peşin ödenecektir demiş. Yani buraya girmeniz için yaklaşık 190.000 lira para gerekiyor o zaman. Yani bu paralar verilir mi bilmiyorum ama belki hani konuşulup bir yılla vesaireye böyle düşürülürse ideal olabilir. Çünkü neden ideal olabilir diyorum.
Çünkü 5 dönüm bir arazi var gerçekten. Bu arada fotoğraflarına da geçelim. Hani buradan evden ziyade bu işte arazi, kümesler vesaire, bakın burada göstermiş. 5 dönümlük toplam bir arazi var. Yani böyle hayvancılık yapayım, ne bileyim, bu tarz böyle küçükbaş bir hayvancılık işi yapayım diyenler için ideal olabilir. Hani böyle sermayeniz yoktur. Hem böyle ev alıp arsa alıp hem böyle işte bu işi yapmaya gücünüz yetmiyordur. Ama belli bir birikiminiz vardır. En azından böyle kiralık ev fiyatına hazır ahırları olan, ne bileyim, arazisi olan bir yerde böyle bir başlangıç yapabilirsiniz. Söylediğim gibi 2 yıllık olarak söylemiş ama belki ne bileyim konuşmayla 1 yıla düşülebilir veya başka bir alternatif yapılabilir. Artık bu sizle mal sahibi arasında konuşulacak şeyler diyelim. Gerçekten işte her türlü işte kümesi, ahırı vesairesi, birçok işte ne bileyim küçükbaş hayvancılık yapabilirsiniz. Tavuk çiftliği tarzı bir şey düşünebilirsiniz. Evde böyle ideal bir köy evi, hani yaşanılır, böyle çok fazla evin içiyle ilgili şey yok ama yıkık dökük değil en azından. Hani böyle lüks bir şey de beklemeyin ama bakın insanlar zaten oturuyor. Aynı şekilde siz de oturabilirsiniz. Beğenmediğiniz yerlere belki ufak tefek dokunuşlar yapabilirsiniz. Bunun harici ortalama bir ev. Söylediğim gibi bunun asıl amacı, bu ilanda almamdaki amaç, böyle bir ne bileyim çiftçilik, hayvancılık tarzı bir şey düşünenler için bence gayet ideal olabilecek bir ilan. Aylığa vurduğunuzda 8.500 TL'ye denk geliyor. Zaten bir ev kirası şu an aşağı yukarı o kadar. Düşünenler için emlakçısının cep telefon numarasını ileteyim. 0533 724 57 11. Tekrar ediyorum, 0533 724 57 11 dedik. Bu da son ilanımız olsun bugün. Videomuzun sonuna gelelim. Hemen unutmadan hatırlatmamızı yapalım. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve görüşlerinizi yorumlarda bize iletirseniz seviniriz diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.